kahkaha atarak güldü. Anlattıklarımın hiçbirine inanmamıştı. Elini omzuma dayadı. Bak oğlum, senin alkolle işin olmaz. Ama dün o müjdeli haberi duyunca gidip alkol alıp içmişsin. Sonra da kendini ahıra kitlemişsin. Kız sabah gelip tüm olanları bana anlattı. Sen alkolün etkisiyle bu yaşadıklarını gerçek zannediyorsun dedi. Ben orada alkol şişesi bul sana inanacağım desem de nafile. Abim bana inanmayı bırakın, beni kendine inandırdı. Uzun süren bu konuşmanın ardından bunun rüya ya da alkolden olduğunu kanaatine vardım. Abim, hadi bugün evine git, kızın yanında dur. Barış gönlünü al dedi. Ben de yavaş yavaş çıktım yola. Eve geldim ve kapıyı çaldım. Kapıyı Ahmer açtı. Beni görünce boynuma sarıldı ve bir daha beni korkutma dedi. Ben bunu duyunca durumun içmediğim alkolü içtiğime kendimi iyice inandırdım. Ahmer beni içeriye buyur etti. Bana güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Sofraya oturup kahvaltımızı ederken bir anda "Canım, adının anlamı ne demek?" diye sordum. Bana baktı, gülümsedi ve bilmediğini söyledi. Ben de fazla üstelemedim. Akşama kadar bahçede öyle boş boş oturdu. Hava kararınca hemen yatağa girip uykuya daldık. Gece vakitlerinin ortasında yine uykum bölündü. Beni uyandıran Ahmer'di. Tek gözümü açtım ve uyku sersemi "Ne oldu Ahmer?" dedim. Ahmer fısıltılı bir sesle "Dışarıda birileri var. Cama taş attılar. Ben de cama çıktığımda beni taşladılar" dedi. O an sinirlendim ve hemen cama çıktım. Dışarıda bir sürü gölge hareket ediyor ama kim olduklarını kestiremiyordum. Camı açıp kaba ve yüksek bir sesle "Hayırdır ulan, kimsiniz siz?" diye bağırdım. Gözle göremediğim bir yerlerden bana da taş atmaya başladılar. Sinirimin üstüne sinir eklenince dayanamadım. Kapının arkasına duran sopayı alıp üzerlerine koşmaya başladım. Camı taşlayanlar ağır adımlarla ilerleye dursun mısır tarlasının içine doğru gidiyorlardı. İçlerinden birini yakalanma umuduyla ben de arkalarından dalıp mısır tarlasının içine daldım. Mısır koçanları arasında taşlayanlardan birini yakalama umuduyla ilerliyordum. Bir süre ilerledikten sonra durdum ve ayak seslerini duyarım umuduyla dikkat kesildim. Tarlanın ilerisinde o anda bir çığlık yükseldi. "Yardım edin, yardım edin" diye bir çığlıktı bu. Bir daha tekrarlandığında bu sesin Ahmer'e ait olduğunu düşündüm ve sesin geldiği yere doğru koştum. Ben koşarken boyumu geçen mısırlar da yüzüme ve vücuduma çarpıyordu. Bir süre koştuktan sonra kısık sesli bir ağlama sesi duydum. Koşmak yerine sese doğru yavaş adımlarla ilerledim. İleride koşanların arasında yere oturmuş ve ağlar vaziyette biri duruyordu. Bu Ahmer'di. Yavaşça yaklaşıp "Geldim canımın içi, korkma. Seni şimdi buradan götüreceğim" dedim. Elimi Ahmer'e doğru yavaşça uzattım. Ahmer ayağı arkası dönük bir şekilde kalktı. Ahmer ayağa kalkarken ben yine felçli gibi dona kaldım. Ahmer 2 metre kadar boyundaydı. Arkasını bana doğru döndüğünde gözlerinin alev gibi kırmızı ve parlak olduğunu, suratının ve ellerinin yanıklar içinde olduğunu gördüm. O sırada korkuyla içinden Eûzü besmele ve kelime-i şehadet getirdim. Ne olduysa bir anda ellerim ayaklarım kendine geldi. Hemen ayağa kalkıp geldiğim yere doğru çığlıklar ve bağırışlar içinde koşmaya başladım. Her zamankinden hiç olmadığı kadar hızlıydım. Hem tarladan çıkıp kurtuluyorum derken ayağım bir yere takıldı ve yere düştüm. Düşerken başımı yerdeki bir taşı çarpmam sebebiyle oracıkta bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir hastanede ellerim kelepçeyle yatağa bağlı vaziyette kendimi buldum. Burası etrafa bakacak olursak bir akıl hastanesiydi. Yaşadıklarıma anlam vermekte güçlük çekiyordum. Bir süre göz ucuyla etrafa boş boş baktıktan sonra başıma gelenleri sorgulamaya başladım. Kendi kendime burası akıl hastanesi olmalı. Bir kadına aşık oldum, o da bana aşık oldu. Evlendik ve eşim hamile kaldı. Herhalde oradan sonra kafayı yedim ya da bilmediğim bir psikolojik rahatsızlığım vardı diye düşünürken etraf bir anda gri renge dönüştü. Duvarlar sanki kırışmış bir örtü halindeydi. Kulağımda garip bir çınlama meydana geldi. Yattığım yerde başım dönüyordu sanki. Korkmaya başladım. Kalkıp kaçmak istedim ama nafile. Ellerim yatağa bağlıydı. Kendi kendime haykırıyor, yardım edin diye bağırıyordum. Bir süre sonra içeriye önlükte 2 kadın, doktor içeri girdi. İkisinin saçları yüzünü örtüyordu. Sol tarafıma yan yana dizildiler. Bir süre öyle baktılar. Kulağımdaki çınlama daha fazla arttı ve dehşet verici hale geldi. Etraf deprem olurcasına sallanıyordu. Duvarlar hareket ediyordu. Çınlamanın yanında anlayamadığım garip fısıltılar da işitiyordum. Solumdaki doktor görünümlü 2 kişi bir anda odanın etrafında çok hızlı hareketler yapıyor
Duvarlarda ve tavanda dahi yürüyorlardı. Gözle yakalamak oldukça zordu. Korkudan tir tir titriyordum. Ağlamaya başladım ve "Yeter, yalvarırım durun" diye haykırıyordum. Bir süre sonra altıma işediğimi fark ettim. Bu durum birkaç dakika kadar devam ederken etraf yavaşça normale dönmeye başladı. Gözlerimi birkaç kez açıp kapadığımda her şey normale dönmüş, sol yanımdaki doktorlardan biri başımı tutarken diğeri ise bana iğne yaptığını fark ettim. İğneden hemen sonra sakinleştim. Bir anda gevşedim. Doktorlardan başımı tutan kadın kulağıma eğilip "Biraz daha bekle, her şey bitecek" dedi. Ardından gözlerim yavaşça kapandı ve bayılıp kaldım. Bu hastanede günler, belki de haftalarca kaldım. Hastanede kaldığım günlerde neredeyse her gün korkunç sesler işittim ve görüntüler gördüm. Ne zaman korksam doktorlar içeri giriyor, bana iğne vuruyor ve bayılmadan hemen önce "Biraz bekle, her şey geçecek, her şey bitecek" diyordu. Yine günlerden birinde doktorlar odanın kapısını açıp tuvalete gitmem için izin verdiler. Odadan çıktığımda genelde yanımda doktorlar duruyor fakat tuvaletteyken yalnız bırakıyorlardı. Doktorlar koluma girip beni tuvalete bıraktılar ve kapıyı kilitlediler. Lavaboyu açtım ve yüzümü yıkıyordum. Aynada yüzüme baktığımda gördüğüm tek şey suratım parçalanmış, çürümüş ve gözlerim siyah bürünmüş durumdaydı. Fakat gerçekte böyle olmadığını, bunun sadece psikolojik olduğunu düşünüyordum. Hastaneye geldiğimden beri hiç dışarı çıkmamış, hatta gökyüzünü içeriden dahi görmemiştim. Dışarıyı görme ümidiyle tuvaletin penceresi olup olmadığına bakmak istedim. En köşedeki tuvalet kabinine girdim. Ufak bir pencere vardı. Klozetin üzerine basarak pencereye doğru kafamı uzattım. Bu ufak pencere ile dışarı arasında sadece plastik sineklik tel vardı. Dışarıyı görme özlemim ile tellerin ardına baktığımda ilk gördüğüm şey etraftaki otlardan ibaretti. Görünüşe göre ben bodrum kattaydım. Kendimi burada huzursuz ve korku dolu hissettiğimden dolayı sinekliği yırtıp kaçmayı deneyecektim. Besmele çektim ve uzamış tırnağımı sinekliğe takarak 4-5 hamlede sinekliği yırtıp attım. Hiç vakit kaybetmeden önce iki kolumu, ardından başımı, gövde ve ayaklarımı dışarıya çıkardım. Etrafa birkaç saniye bakındım. Burası sessiz sakin bir ormanlık alandı. Etrafta ne bir ev, ne bir araba, ne bir insan vardı. Hayrete düşmüştüm. Etraftaki bu sessizliği yaklaşık 20 metre kadar uzaklıktaki köpeğin havlaması bozdu. Kafamı çevirdim ve köpekle yüz yüze geldim. Karşımda kapkara bir köpek vardı. Bir saniye, bu hocanın köpeğiydi. Arkama baktığımda hastanede değil, haftalardır yattığım yer hocanın eviydi. Gözlerime inanamadım. Bunun gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlayamıyordum. Birkaç saniye duraklasam da köpeğin üzerime fırlamasıyla beraber durgunluğum bozuldu. Hemen aklıma bahçeden çıktığımda köpeğin peşime bırakacağı geldi. Tüm gücümle bahçenin çıkış kapısına doğru koşarken köpek de süratle arkamdan geliyordu. Köpek o kadar hızlı koşuyordu ki ayak seslerinden bana yaklaştığını çok net duyabiliyordum. Tam bahçe kapısına vardığım anda köpek altımdaki pantolonumdan beni yakaladı. Bunun üzerine ben de dengemi kaybedip bahçe kapısından dışarıya doğru uçarak yere düştüm. Köpek de ısığının etkisiyle benimle beraber dışarı yuvarlandı. Yere yuvarlandığımda kendi kendime "işim bitti" diyerek bir anda köpeğin çığlıkları beni ayağa dikti. Köpek bahçeden dışarı fırlamasıyla birlikte cayır cayır yanmaya başladı. Bir anda tüm vücudu alev almış vaziyette çığlıklar atarak hocanın evine doğru koşmaya başladı. Bu gürültüyle birlikte evin kapısı açıldı. İçeriden önce hocanın yardımcısı olan zayıf adam, ardından da hoca çıktı. Sıska adam alevler içindeki köpeği kucaklayarak arka bahçeye doğru panikle koşmaya başladı. Hoca ise direkt gözlerimin içine bakarak bir şeyler fısıldadı. Aramızda 40-50 metre mesafe olmasına rağmen ben fısıltısını duymuştum. Dediklerini tam anlamasam da inni, cinni, iblis gibi bir şeyler dedi. Ben korktum ve hemen ormanın derinliklerine koşarak oradan uzaklaşmaya başladım. Ben koştukça etrafımdaki ağaçların arasında sanki birileri de benimle beraber koşuyordu. Ayak sesleri, at nalı sesleri ve buna benzer sesler duyuyordum. Ama ne arkamda ne de yanlarımda kimseler yoktu. Bir süre sonra ana yola yaklaşırken hocanın bariz seslerini duydum. "İnne ifreti şeytan" gibi bir şey 7 defa tekrarladı. Yerler zerzele olurcasına sallanırken ben kendimi ana yola atıverdim. Nefes nefese kalmıştım. Artık koşacak dermanım yoktu. Vücudum terden sırılsıklam olmuştu. Ana yoldan vızır vızır arabalar geçiyordu. Bir süre soluklandıktan sonra arabalara beni alması için işaret ediyordum. Fakat beni almak için kimse durmuyordu.
Bu arada ben ana yola çıktıktan sonra ne hocanın sesi ne de başka bir şey duymuyordum. Her şey normale dönmüştü. Hava kararmadan yakın bir yerleşim yerine gitmek için otostoptan vazgeçip yürümeye başladım. Yaklaşık 3 kilometre kadar yürüdükten sonra bacaklarımda derman kalmadı ve kendimi yolun kenarına attım. Yüzümü yere koyup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Artık tamamen pes etmiştim. Ne olacaksa olsun düşüncesiyle öylece yatıp ağlamaya devam ettim. Her şeyin bittiği dediği o noktada yoldan geçen bir araba durdu. Arabanın kapısı açıldı. Kafamı yana doğru çevirip arabaya baktım. Beyaz eski Toroslardandı. Arka kapıdan yaşlı, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir dede indi. Önden de genç, sakallı, cübbeli, 20'li yaşlarda genç bir erkek indi. İkisi de kollarımdan tutup beni yavaşça arabanın arkasına oturttular. Ardından genç direksiyona geçti ve hoca da yanına oturdu. Arabanın bagajına doğru uzanıp eline bir matara aldı. Ardından kendi ellerine döküp önce yüzümü sildi. Ardından suyun kalanını içirdi. Adamların kim olduğunu, beni nereye götürdüklerini bilmiyordum. Benimle hiçbir şey konuşmamışlardı. Arabada akşam saatlerine kadar süren birkaç saatlik yolculuğun ardından bir köye giriş yaptık. Genç olan arabayı bahçeli bir köyün evinin içine park etti. Ardından araçtan indi, arka kapıyı açtı. Hoca kolumdan tutup "Gel evladım, benim misafirimsin" dedi. Nedendir bilmiyorum ama bu adama güvenmiştim. İkiletmeden yaşlı adamla beraber arabadan indim. Ardından yaşlı adamın evine girdik. Genç adam içeriden temiz kıyafet ve çamaşırlar getirdi. "Abi al bunları. Önce bir duşa gir. Gusül abdestini al. Sen çıkana kadar ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım" dedi. Ses etmeden kafamı sallayarak onayladım. Duşa girdim ve aylardır yıkanmamanın vermiş olduğu tüm kiri üzerimden attım. Ardından gusül abdestimi aldım ve besmelemi çekip duştan çıktım. Temiz kıyafetler ve duş beni çok rahatlatmıştı. Salona girdiğimde yaşlı adam kurduğu yer sofrasına buyur etti. Yemeğe başladığımızda kendimi tutamadım ve "Sizi bana Allah gönderdi" dedim. Yaşlı adam "Evet. Fakat sofrada bunları konuşmayalım" dedi. Yemeğimizi yedik ve sofra duamızı edip şükrettik. Genç oğlan sofrayı toplarken hoca da beni yandaki odaya çağırdı. İçeriye geçip mindere oturduk. Genç oğlan da bize birer bardak çay getirdi. Çayımızı yudumlarken yaşlı adam "Anlat bakalım evlat, senin hikayen nedir" dedi. Ben de tam en başından abimin evinde kaldığım günlerde Ahmer'e aşık olduğum günlerden başlayarak anlattım. Hoca beni sonuna kadar sessizce dinledi. Derin bir iç çekti. Çayını yudumladı ve "Evladım, Ahmer nedir? Sen bilir misin?" dedi. "Hayır" manasında kafamı salladım. Hoca "O zaman ben sana anlatayım" dedi. Ahmer dediğin şey Arap Yarımadası'ndaki 4 büyük padişahtan biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Okült sıralamasındaki 4 kaba elementten meydana gelmiş, bu sayede kimi zamanlar yoğunlaşarak insanların görebileceği bir forma bürünür. Öfke ve nefret doludur. İnsanlara büyük zararlar veren, kimi zaman hayvan, kimi zaman insan, çok nadir de kendi formunda gözükür. Cinler içinde en korkutucu olarak bilinir. Beni yanlış anlama evladım ama karım diye evlendiğin kişi eğer insan değilse senin için çok kötü dedi. O anda aklıma mal aldığım toptancının sözleri geldi. Bir süre sessizce düşüncelere daldım. Yaşlı adam sessizliği bozdu ve "Tüm kabahat senin, günahı vebali senin" dedi. Şaşırdım ve "Nasıl hocam?" diye sordum. Hoca yine bir iş çekti. "Bak evladım, sen kısmetini Allah'tan değil cinlerden istemişsin. Dua etmek yerine gidip cinlere sığınmışsın. Büyü yaptırmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun?" dedi. Kafamı önüme eğdim ve sustum kaldım. Yaşlı adam "Şimdi uyumak yerine doğru abinin evine gidiyoruz. Kendisi bu konularda bilgili. Sana inşallah yardımcı olur" dedi. Çaylarımızı bitirdik ve evden çıktık. Birkaç dakika yürüyüşünden sonra yaşlı adamın abisinin evine geldik. Odaya geçip tüm olanları ona da baştan anlattık. Yaşlı adamın abisi de bize Ahmer'in ne olduğundan bahsetti ve ardından "Evladım, senin hoca diye gittiğin adama biz Karahüttam diyoruz. Kendisi cinci hoca falan değil. Bildiğin cinlere hizmet eden, onlarla evlenen, onlarla beraber yiyip içen, rızkını onlardan alan birisi. Kendisi böyle büyü işleriyle uğraşmaz ama belli ki seni bir şeyde kullanmak istemiş. Ne olduğunu din kardeşlerimizden öğrenmeliyiz" dedi. Şaşırdım. "Din kardeşlerimiz kim?" dedim. "Hocam." Hoca "Öğreneceksin" dedi. Ardından odadan çıktı. Üzerimi değiştirip geldi ve "Haydi gidiyoruz.
Hoca, yaşlı adam, genç oğlan ve ben yürüyerek çıktık yola. Ormanın içine daldık ve yürümeye başladık. Ormana girince içimiz sıkıntı bastı. Hocam ben gelmek istemiyorum dedim ve durdum. Hoca yürü evladım, sen gelmeden olmaz dedi. Ben gitmemek için dirensem de bir süre ikna etmeye çalıştılar ve düştük yola. 45 dakika kadar yürüdükten sonra bir kayalığın tepesine vardık. Hoca daire biçiminde hepimizi oturttu. Fısıldayarak dua gibi bir şeyler okudu. Okurken de bir yandan ortaya koyduğu gümüş tasın içine su doldurup işaret parmağıyla yavaş yavaş karıştırıyordu. Bir süre sonra kafama elini uzatıp saçımı kopardı. Kopardığı telleri suyun içine atıp karıştırmaya devam etti. Bir süre sonra suyu karıştırmayı bıraktı. Ayağa kalktı ve taştaki suyu kayalıklardan aşağı döktü. Ardından tekrar eve döndük. Saat o kadar geç olmuştu ki artık hava aydınlanmaya başlamıştı. Hocaya, hocam neler oluyor artık yeter. Allah aşkına anlatın. Ben neyin içindeyim? Bana yardım edecek misiniz dedim. Hoca, elbette yardım edeceğim evladım. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum dedi ve ekledi. Kara Hüttam denilen cinlerin çırağı seni çok vahim bir şeyde kullanmış. Ahmer denen dişi cin dünyaya fesat yayacak evlatlar doğurmak için insana ihtiyaç duymuş. Bu Kara Hüttam da senin durumunu öğrenince karşına çıkarmış. Aslında tek istedikleri bebek doğana kadar yaşayacaksın. Bebek doğduktan sonra ise intihar edecek duruma gelip kendini öldürecektin. Böylece evladına ulaşamayacaktın. Tek istedikleri buydu. Fakat olaylar daha da büyümüş. Hüttam'ın cinlerden istediği koruyucu cinli varlığı yakarak öldürmüşsün dedi. Hocanın dediği koruyucu cinli varlık sanırım bahçede yanan köpekti. Hoca sözlerine devam etti. Bebeğin dünyaya gelmesine fazla bir şey kalmamış. Birkaç saat uyuduktan sonra seni eve bırakacağız. Bizi gördüğünü Ahmer'e bahsetme. Onu sevdiğini ve hastaneden bu yüzden kaçtığını anlat. Evde seni korkutacaklar ve intihara sürüklemeye çalışacaklar. Sakın korkma, dediklerine inanma. Bize çocuğun dünyaya geleceği duyurulduğunda oraya geleceğiz. Yapman gereken onun evden kaçmasına izin verme. Biz eve gelene kadar oyalı dedi. Ardından biraz daha konuştuk ve beni yaşadığım kasabanın girişine bırakıp gittiler. İçimde ufak korku ve tedirginlikle kimseye gözükmeden eve geldim. Kapıyı çaldığımda Ahmer karşımdaydı. Beni gördüğünde ağlayarak kollarını boynuma doladı. Sevgilim seni çok özledim. Sonunda döndün dedi. Ben de ona sarıldım ve ağlamaya başladım. Sevdiğim kadın karşımdaydı. O gerçekti ve bana sarılıyordu. Bana düzelip geri döneceğini biliyordum. Asla bırakma beni dedi. Bir anda hocanın saçmaladığını ve yaşadıklarımın psikolojik olduğunu düşündüm. Ahmer elimden tuttu ve içeri aldı. Karnı oldukça şişmişti. Ne ara bu kadar büyüdüğünü sordum. Ahmer sakin bir şekilde seni hastaneye yatırdık. Hatırlamıyor musun kaç ay geçti? Bebeğimiz yakında dünyaya gelecek dedi. Karnını öpüp okşadım. Bebeğimiz karnında tekme atıyordu. Artık hocanın dedikleri umurumda değildi. Beni intihara sürüklemiyordu. Bebeğimiz ve karım gerçekti. Karşımdaydı. Hiçbir sorun ve sıkıntı olmadan evimizde günlerimizi geçirmeye başladık. Artık doğuma çok az kalmıştı. Ahmet'in karnı şişmiş, yürümekte zorluk çekiyordu. Hamileliğin yaklaşmasından dolayı yengemi evinden alıp bize getirdim. Ben markette çalışırken ona bakmasını ve bir şeyler olursa bana haber uçurmasını tembihledim. Yengemle Ahmet'i eve bıraktıktan sonra markete doğru yürümeye başladım. Bir süre sonra altı sokaktaki Musa amcanın evinden feryat sesleri geldiğini işittim. Hemen koşarak avlunun kapısını açıp içeriye daldım. İçeride Musa amca ve eşi yere çökmüş dizlerini döverek ağlıyordu. Hemen yanlarına gidip ne oldu Musa amca dedim. Yaşlı adam ağlayarak parmağıyla ileriyi işaret etti. Musa amcanın varı yoğu olan iki ineği ölü vaziyette yerde yatıyordu. Acele bir şekilde bekle Musa amca muhtarı alıp geliyorum diyerek koşarak çıktım. Bir süre sonra muhtarın bahçesine daldım. Bahçe oldukça kalabalıktı. Kasabanın erkeklerinin çoğu bahçede muhtarla bir şeyler konuşuyordu. Yaklaştıkça konuşmanın hararetli olduğunu fark ettim. Bahçeye daldım ve muhtara olanı anlattım. Muhtar da biliyorum. Köyü bir hastalık sardı. Gece vakti köydeki bütün hayvanlar ölmüş. Meyve veren ağaçlar tamamen solmuş. Ekinler hiç olmuş dedi. Bu durum oldukça şaşırtıcıydı. Böyle bir şey olması imkansızdı. İnsanların yüzlerinde çaresizlik seziliyordu. Birden aklıma bebeğin doğumu ile ilişkili olabileceği geldi. Hemen eve doğru koşmaya başladım. Bahçe kapısından içeriye daldım. Evin kapısı da açıktı. Eve daldığımda yengemi yerde baygın halde yatarken gördüm.
Hemen yere çöküp yengemi sarsarak uyandırmaya çalıştım. Bir süre sonra yengem gözlerini yavaşça açtı. Telaş içinde "Yenge ne oldu sana? Ahmer nerede?" diye sordum. Yengem gözlerini zar zor açıyordu. Halsizlik içinde "Affet beni yengem. Ahmer gerçek değil. Ahıra kaçtı. Hepsi benim yüzümden. Affet" dedi, tekrar bayıldı. Yengemi tekrar sarsam da uyanmadı. Hemen kucakladım ve bizim markete götürdüm. Abim yengemi o halde görünce telaşlandı ve "Ne oldu?" diye bağırmaya başladı. "Abi ne olur sorma. Yengemi hastaneye götür. Ahmer doğuruyor ve evden kaçmış. Ben de onu aramaya gidiyorum" dedim. Ve arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Yolda bir sürü ölü kedi, köpek, kuş vardı. Gerçekte köyde olan hiçbir şey normal değildi. Ahmer'i bulup eve kitlemeye ve hocanın gelmesini beklemeliydim. Eve soluk soluğa girdim. Bütün odalara tek tek baktım ama Ahmer ortalıkta yoktu. Hemen yengemin ahıra kaçtığını söylediği aklıma geldi. Koşarak ahıra girdim. Ahmer ahırın tam ortasında baygın halde yatıyordu. Yanına doğru koştum. Ahmer'in yanına geldiğimde kapı yine sert bir şekilde kapandı. Etraf bir anda kararmıştı. Uğultular, çığlıklar duymaya başladım. Tüylerim diken diken oldu. Ardından vücudum kaskatı kesildi. Ahmer'in yattığı yerde hafif bir aydınlık belirdi. Yerde kazılmış mezar olduğunu gördüm. Birileri beni o çukurun içine doğru itikledi ve sert bir şekilde içerisine düştüm. Mezarın etrafında çember şeklinde bir ateş belirdi. Bir ses Arapçaya benzer bir dilde kulağıma fısıldadı. Türkçe hariç bir dil bilmememe rağmen mezarın içinde dediklerini çok net anladım. "Sen bizden birini yaktın, biz de mezarında seni ebediyen yakacağız." O anda korku vücudumun ve ruhumun tüm derinliklerine kadar işlemişti. Yerimden kıpırdayamıyordum. Alevden gözleriyle uzun boylu gölgeler bir anda etrafımda belirdi. Ateşin hemen üzerinden gözlerini bana dikmiş, tepeden öfkeyle bakıyorlardı. Ardından biraz geri çekildiler. Etrafıma bu sefer cüce boyutlarında, iğrenç kokulu, korkunç suratlı varlıklar çevirdi. Ellerindeki siyah ve kan içindeki tahtaları üzerime döşemeye başladılar. Onlara haykırmak, bağırmak, konuşmak istiyordum ama yapamıyordum. Elimden gelen tek şey diri diri ahırın dibine gömülürken ağlamaktı. Birinci tahta, ikinci tahta, üçüncü tahta derken son tahta ile beraber üzerim tamamen kapandı. Ardından tahtanın üzerine toprak atıldığını anladım. Her toprak atıldığında nefesim daralıyor, yüzüme vuran son ışık taneleri de tamamen ortadan kayboluyordu. Bir süre sonra toprak atma işi sona erdi. Etrafımdakiler yavaş yavaş gittiğini hissediyordum. Mezardan çıkma isteğiyle son bir hamle yapmak istedim. Kafam bir anda hızlıca yukarıya kalktı ve tahtaya vurdu. Artık her şey bitmişti. Burada ölecek, yok olup gidecektim. Belki yıllar sonra İnsanlar bu ahırı yıkıp yerine bir şey yapacaklarında benim cansız bedenime rastlayacaklardı. Zaman ilerledikçe ilerledi. Ne bir gelen var ne de bir giden. İçerideki havada neredeyse tamamen bitmişti. Artık son dakikalarımı yaşıyorum derken bir ses beni kendime getirdi. Biri mezarımı kazıyordu. Belki Ahmer'in cinlerinden biriydi. Belki de beni kurtarmaya gelmişti. Bir süre sonra tahtaların arasındaki deliklerden ışık süzmeleri içeriği aydınlattı. Ardından başımın içindeki iki tahta kaldırıldı. Karşımda hocanın kardeşinin yanındaki genç oğlanı buldum. Onu bulduğuma o kadar sevindim ki hemen yerimden doğrulup ona sarıldım. Genç elimden tutup beni mezardan çıkardı. Soluğum yerine gelmiş ve hava alabildiğime şükrediyordum. Genç oğlan omzuma dokundu ve "Abi yürü, hemen buradan gidiyoruz" dedi. Dışarı çıktığımda hava kararmak üzereydi. Dışarıda da büyük bir curcuna vardı. Arabası olanlar arabasına, arabası olmayanlar at arabalarına veya tuttukları traktörlere evlerindeki eşyaları panik içerisinde yüklüyorlardı. "Gence ne oluyor burada? Bu insanlar nereye gidiyor böyle?" dedim. Genç beni arabaya bindirdi. Hemen gazlayıp kasabanın çıkışına doğru arabayı sürdü. "Abi sorma olanları. Ahmer'in ordusu kasabalılara, hayvanlarına musallat olmuş. İnsanlar buraları terk ediyor. Bebek dünyaya geldi" dedi. Ben şok oldum. Yutkundum. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre araçla gittikten sonra kasabanın dışında yolun kenarında bir yerde hoca ve yaşlı adam bizi bekliyordu. Yanlarında durduk. Onlar da arabaya bindi. "Hoca, olanlar oldu. O bebek dünyaya geldi. Biz ne yapsak da artık bebeği bulamayız. Bu saatten sonra olacak tek şey kaçmak" dedi. Ben şaşkınlık ve çaresizlikle "Hocam, olmaz öyle şey. Benim evim yurdum bura. Ben nerelere giderim" dedim. "Hoca, seni merkeze bırakacağız. Sakın bu kasabaya geri dönme. Yapacağın hiçbir şey yok artık" dedi.
Beni merkeze bıraktılar ve ben 80'li yıllardan bu zamana kadar bir daha asla o kasabaya dönmedim. Kasaba 1980'li yıllarda terk edilmiş ve şu anda kimse yaşamamaktadır. Ahmer ve bebeğin akıbeti bilinmiyor. Yengesinin ve abisinin akıbeti bilinmiyor. Hikayemizin baş kahramanı bize verdiği röportajdan 6 ay sonra kaldığı huzur evinde vefat etti. Vefatının ardından gönderdiği mektup. Bu mektup hikayede olayları yaşayan kişinin vasiyeti üzerinden vefatının ardından bizlere ulaştırılmıştır. Sevgili dostum Mert, vasiyetim üzerine bu mektup sana ulaştı. Bu mektubu okuyorsan ben çoktan aranızdan ayrılmışımdır demektir. İnsanlara ibret olsun diye benim yaşadıklarımı anlatacağın için çok memnunum. Yaşadıklarımı duyanlar bana kesinlikle üzülmesin. Çünkü ben başıma gelen her şeyi hak ettim. Allah'tan değil kuldan istedim. Öyle şeylere bulaştım ki insanların arasına fitne fesat sokacak, kötülükten beslenecek bir evladım ve şu anda aranızda. O da sizin gibi konuşacak, sizin gibi gözükecek, sizin gibi yiyip sizin gibi içecek. Ama sizden nefret edecek. Ben öldüm diye kurtuluyorum sanmayın. Asıl ızdırabım şimdi başlıyor ve ebediyen sürecek. O mezara ikinci kez girecek olan bu nacizane bedenim çürüyüp gidecek ama ruhum hep yanacak. Beni kime anlatacak olursan şunu söyle. Allah size nasip etmiyor ise onu başka yerde aramayın. Allah eğer isterse onu size nasip eder. İstemezse etmez. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Ben bana nasip edilmeyeni kuldan diledim ve ebediyen yanacağım. Siz olun, asla bu hataya düşmeyin.